Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bu işlemi kasabınızda da yaptırabilirsiniz. Evde kendiniz de bizim gibi açma işlemini yapabilirsiniz. Kemikli kuzu kolu aldık, kemiğini çıkarttık. Geri kalan kısmını da biz bu şekilde evde kendimiz açtık. Öncelikle tuzla güzelce tatlandırıyorum. Tuzu her tarafına gelecek şekilde ekiyorum ve elimle tuzunu yediriyorum. Bu şekilde yaparsanız etiniz daha lezzetli olur. Etimizi tatlandırdıktan sonra pilavın yapımına geçiyorum. 2 su bardağı pirinci biraz suda beklettim. Dilerseniz bekletmeye de bilirsiniz. 1 tane kuru soğanı yemeklik şekilde doğradım. Ben pilavımı yapmak için zeytinyağı ve tereyağı kullandım. İç pilav hazırlıyorum ama kuş üzümü sevmiyoruz. Ben kuş üzümü eklemedim. Doğradığım soğanları yağımın içerisine alıyorum ve pembeleştirmek için ocağın altını açıyorum. Soğan biraz pembeleşince içerisine 1 yemek kaşığı dolusu tereyağı ekliyorum. Tereyağı biraz eridikten sonra çam fıstıklarını ekliyorum. Biraz kavuruyorum bunları. Çam fıstıklarını kavurduktan sonra pirincimi yıkadım, süzdüm. Pirincinizin kuru olması çok önemli. Yağımın içerisine ekliyorum ve tane tane olana kadar kavuruyorum. 1 çay kaşığı şeker ekliyorum. Üzümün yerine şeker ekliyorum. 1 tatlı kaşığı tarçın ekliyorum. Tuzumu ekliyorum. 1 tatlı kaşığı. Biraz karabiber, 1 çay kaşığı karabiber ekliyorum. Pilavımı biraz karıştırıyorum. Şimdi suyunu ekleyeceğim. Suyunu az ekliyoruz. Yani bir normal pilav yapmak gibi değil. Onun yarısı kadar ekliyoruz. 4 bardak ekleyeceksem 2 bardak ekliyorum. 2 bardak suyumu ekledikten sonra pilavım tam pişmeyecek. Yarım pişmiş olacak. Yarı pişmiş olan pilavımı açtığım etin ortasına bu şekilde yayıyorum. Bu yemek çok güzel oldu. Deneyebilirsiniz arkadaşlar gönül rahatlığıyla. Tabii ki iple bağladım. Kürdan tutmayacaktı. Pamuklu bir iple bağlarsanız sıkıntı olmaz. Etin dört bir yanından sıkıca ipimi geçirdim. Sıkı sıkı bağladım. Piştikten sonra ipi zaten alacağız. Geri kalan açıklıkları da kürdanla kapatmaya çalıştım. Videomu buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Tepsimin üzerine folyo yaydım. Folyo kesinlikle ete değmiyor. Üzerine de yağlı kağıt koydum. Bunun üzerine hazırladığım etimi koyacağım. İç pilavlı etimizi de kuzu kolumuzu da bu şekilde yağlı kağıdın üzerine koyduktan sonra üzerine defne yaprağı ve biberiye ekliyorum. Bunlar da ete çok lezzet veriyor. Bunları mutlaka ekleyin. Sarımsak da ekleyebilirsiniz ama ben tercih etmedim. Güzelce bohça şeklinde sarıyoruz. Ve 200 derecede ısıttığım fırına veriyorum. Geri kalan iç pilavın üzerine biraz daha su ekledim ve pilavı pişirdim. Pilavımın üzerine bezini yayıp kapağını kapatıyorum, demlemeye bırakıyorum. Evet, 2,5 saat fırında pişen, 3 saate yakın pişirdim. Lokum gibi olan etimiz hazır. Şimdi o ipleri çıkaracağım. Etin etrafındaki biberiye ve defneleri de aldıktan sonra etimi hazırladığım diğer pilavın üzerine koyacağım. Ben bu şekilde servis yapmayı tercih ettim. Sizler dilimleyip eti diderek de servis yapabilirsiniz. Almakta biraz zorlandım ama
Evet, becerdim. Tebrikler. Muhteşem bir lezzet oldu. Sade, tamamen etin tadı gelen güzel bir yemek. Salata, mezeler eşliğinde güzel bir sunum oldu. Başka videolarda görüşmek üzere. Sevgiyle yaşamda kalın. Hoşça kalın. Ağız tadınız hiç bozulmasın.